Fantastik Dörtlü İlk Adımlar, Marvel Stüdyoları'nın milyar dolarlık serisi Marvel Sinematik Evreni'nin 37. sinema gösterimi Avengers Endgame'e kadar uzanan ilk film serisinin zirvesine ulaşmakta zorlandı. Ve bu da Sonsuzluk Efsanesi adlı seriye dönüştü. Marvel'ın 2021'deki Endgame sonrası ilk yayını, WandaVision'dan bu yana seri, çoklu evren destanı olarak adlandırılan ikinci kapsamlı hikayesini araştırıyor. Ancak Serafin'in aksine, bu destan yarıdan fazla bir sürede bir kötü adamdan diğerine geçen, odaklanmamış ve genellikle dağınık, gelişen bir genel anlatıydı. Çoklu evren destanı, televizyonu ana MCU çerçevesine ilk kez dahil etti ve hem Marvel filmlerinin hem de dizilerinin değişken kalitesi, izleyiciler arasında ilginin ciddi şekilde azalmasına yol açtı. Bu ilgi kaybı, Marvel'ın gişe hasılatının düşmesinde de görülebilir. Stüdyonun son 6 filminden sadece ikisi, bir zamanlar kolayca ulaşılabilen $500 milyon rekora ulaşabildi. Özetle, Fantastik Dörtlü İlk Adımlar, başından itibaren kendisine karşı çalışan pek çok şeye sahip. 17 yıl önce Iron Man'in sinemalarda ilk gösterime girmesinden beri MCU'yu seven ve öncesinde de bir süper kahraman filmi hayranı olan biri olarak, Marvel'ın Fantastik Dörtlü yeni çevrimine oldukça karamsar bir şekilde girdim ve filmden pek keyif alacağımı ummadım. Ancak Fantastik Dörtlü İlk Adımların beklediğimden çok daha eğlenceli olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Karakterler arasındaki harika dinamikler ve film boyunca beni güldüren bolca şakalaşma var. İlk adımlardaki ana aile iyi işlenmiş ve her karakterin hem bireysel olarak hem de grup olarak parladığı anlar var. WandaVision'dan Matt Shakman'ın yönettiği filmin oldukça basit bir hikayesi var. Ancak karakterleri oluşturmaya, onlara çözülmesi imkansız bir sorun sunmaya ve ardından dünyayı kurtarmak için neler yaptıklarını keşfetmeye odaklanan sağlam bir süper kahraman sinemasının örneği. Basit ama eğlenceli. Marvel büyüsünden biraz yoksun olsa da. Fantastik Dörtlü İlk Adımlar, MCU'ya yepyeni bir giriş noktası. Son yıllarda Marvel Sinematik Evreni filmlerinin en büyük handikaplarından biri, izleyicilerin olup biteni anlamak için araştırma yapması gerektiği zihniyetidir. Marvel bu durumla mücadele etmek için çalışsa da, uzun süredir izleyenler daha önce izledikleri için ödüllendirilmek isterken, yeni izleyiciler hiçbir şey izlememiş olmak istemez. Bu durum Marvel'i zor bir duruma soktu. Tüm bu sorunlardan kaçınmak için, Fantastik Dörtlü İlk Adımlar, Marvel çoklu evreninde tamamen yeni bir evrende geçiyor. Bu, Fantastik Dörtlü dışında önceden belirlenmiş bir süper kahraman olmadığı ve önceden bilgi sahibi olmanız gerekmediği anlamına geliyor. Açıkçası başka hiçbir şey hatırlamanıza gerek kalmadan bir Marvel filmine başlamak rahatlatıcı. Ancak bazı tuzaklar da mevcut. Fantastik Dörtlü İlk Adımlar bir köken hikayesi olmasa da, zira bu Marvel süper kahramanlarının önceki uyarlamalarında defalarca yapıldığı, filmin yine de bu evreni ve bu karakterleri tanıtması gerekiyor. Bu, zaman atlamaları ve montajlarla yapılıyor. Bu da eğlenceli Marvel Comics sürprizleri için bir fırsat sunuyor. Ancak filmin süresini kısaltıyor. Evrenin kurulmasına harcanan sahneler, hikayenin bu kadar basit olmasının sebebi olabilir, ancak bu illaki kötü bir şey değil. Süper kahraman filmlerinin keyifli olması için aşırı karmaşık olması gerekmez ve Fantastik Dörtlü İlk Adımlar aşırı karmaşıklığa kaçmadan mükemmel bir şekilde eğlenceli olmayı başarıyor. Fantastik Dörtlü İlk Adımlar oyuncu kadrosu filmi taşıyor. Fantastik Dörtlü İlk Adımların merkezinde oyuncu kadrosu olmadan bu kadar iyi işleyeceğini sanmıyorum. Pedro Pascal ve Vanessa Kirby, Marvel'ın ilk ailesinde Reed Richards ve Sue Storm rolleriyle yer alıyorlar. Ancak Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn, Ben Grimm ve Johnny Storm rolleriyle grubun keyifli dinamiğinin ayrılmaz bir parçası. Pascal'ın muazzam bir zekaya sahip ama duygularıyla başa çıkmakta her zaman başarılı olamayan Reed karakterine ne kadar derinlik kattığı şaşırtıcı. Dünyaya soğuk bakış açısını dengeleyen bir sıcaklığı var ve bu da neredeyse yürek burkan bir karakter yaratıyor. Bir Marvel film kahramanında göreceğimi hiç düşünmediğim bir şey. Ancak Kirby'nin Sue rolünde ne kadar güçlü olduğunu anlatamam. Sue'nun New York'lı bir gruba aile hakkında yaptığı ve gerçekten gözlerimi yaşartan, yüreğime dokunan bir konuşma var. Pascal'la olan kimyası, Reed ve Sue'nun ekrandaki ilişkisinin yürümesine yardımcı oluyor. Ama Kirby tek başına da olağanüstü. Moss-Bachrach ve Quinn'e biraz daha az görev verilmiş olsa da, ana anlatıya sızan kendi yan hikayeleri var ve filme bolca duygu ve mizah katıyorlar. Bu çok ihtiyaç duyulan bir şey ve First Steps'in bir süper kahraman çilesi gibi hissettirmemesini sağlayan eğlenceli bir dinamik katıyor. Genel olarak Fantastik Dörtlü kadrosu gerçekten harika. Fantastik Dörtlü İlk Adımlar iyi.
ama Marvel büyüsünden yoksun. Fantastik Dörtlü ilk adımları bitirdiğimden beri film hakkındaki düşüncelerimi nasıl kelimelere dökeceğimi düşünüyordum. Teknik olarak Shackman'ın Marvel filmi iyi, hatta harika. Hikaye basit ama iyi anlatılmış. Görseller ilgi çekici. Benim zevkime göre biraz sönük olsa da ve bilgisayar grafikleri fena değil. Oyuncu kadrosu yetenekli ve belli ki çok eğlenmişler. Genel olarak göze batan bir hata yok. Yine de Fantastik Dörtlü ilk adımlarda bir şeylerin eksik olduğunu hissetmekten kendimi alamıyorum. Buna ancak Marvel büyüsü diyebiliyorum. MCU'nun ilk dönemlerinde, özellikle de Yenilmezler'den sonra seride nefes kesici bir heyecan vardı. Her yeni Marvel filmini izlemek gerekiyordu çünkü her şey yepyeni bir şeye doğru ilerliyordu. Peki Endgame'in doruklarından sonra nereye gidilecek? Bu Marvel'ın, izleyicilerin ve hatta benim bile boğuştuğu bir soru. Fantastik Dörtlü ilk adımlarda Marvel'ın o ilk MCU filmlerinde işe yarayan şeyleri yeniden yakalamaya çalışması gibi bir his var ama en azından benim için tam olarak işe yaramıyor. Bunun sebebi filmin büyüsünün olmaması mı yoksa o heyecanı kaybetmem mi? Kesin olarak söyleyemem. Fantastik Dörtlü ilk adımlar eğlenceli ve Marvel hayranlarının keyif alacağından hiç şüphem yok. MCU'dan uzaklaşmış genel izleyici kitlesi bile bu yaz gişe rekortmeni filmle eğlenceli ve keyifli vakit geçirecek. Ancak Pascal, Kirby, Mos Bakra ve Quinn'in gelecek yılki Avengers Doomsday'de rol alacağı doğrulanmış olsa da yine de mutlaka izlenmesi gereken bir yapım gibi gelmiyor. Bu arada Marvel büyüsünü MCU'nun diğer gelecek projelerinden birinde tekrar görmeyi umuyorum.